Şimdi nübüvvet denilen sistemde şimdi namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, işte e, bir şeyler yapıyoruz. Niye yapıyoruz bunları? Neden? Bir manaya ulaşabilmek için. Yani bize söylenilen bir şeydeki aslında bizdeki bir şeyi harekete geçirmek için onu anlamıyoruz ama ilk başında ve Allah denilen bir manaya ulaştığımız zaman için. Peki bu sistemde bir sürü günahlar var mı? Bir sürü yasaklar var mı? Bir sürü olmazlar var mı? Peki bir sürü yasaklar, bir sürü günahlar, bir sürü olmazlara rağmen bütün bu yasaklar ve olmazlar bir şekilde oluyor mu? Niye? Allah'ın gücü mü yetmiyor? Niye? Tamam. Esması sonucu. Peki esması sonucu olan şeyi niye yasaklıyor? Peki yasak ve günah bizim neremize hitap ediyor? Zihnimize. Yani biz küçükken, bebekken yasak günah biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Fakat birileri bize bunu diyor ki bu yasak, bu günah. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Öğreniyoruz yani ve öğreniyoruz ve satın alıyoruz. Peki ateşe parmağımızı koyunca yanıyor. Öyle mi? Ömer Sıkkini sen yanmıyorsun. Ömer Sıkkini olduğun zaman ateşe giriyorsun, bir şey olmuyor. Yani o zaman bize şunu gösteriyor mu? Mesela İbrahim de ateşe girdiği vakit bir şey olmuyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Yani bir bilinçte yakan şey başka bir bilinçte yakmıyor mu? Yakmıyor. Demek ki bizim burada satın aldığımız bilinç hali, yani her neyse zannettiklerimiz kendine göre bir şey oluşturmuş olabilir mi? Bir kurallar silsilesi ve bizi sonsuz özgür olmaktan ve sonsuz... Peki ben kendimden bir örnek söyleyeyim. Hep söylemişimdir. İhlas Suresi okudum ve üstüme kızgın tava döküldü, yanmadım. Ben Ömer Sıkkini miyim? Değilim. Hayır. Ama demek ki bu türlü bir enerji alanını bende zuhur ettiği zaman ben de yanmıyorum. Doğru mu? Demek ki o fizik kuralları orada geçerli olmuyor birdenbire. Peki biz o zaman bu fizik kurallarına ve saçma sapan bir şeylere inanmışız. Öyle mi? Hı. Peki aslında Muhammed'i veya Ali veyahut da bütün bu güzel insanların bize anlattıkları şey ne? Yani bu fizik kurallarını böyle aptal bir şeyle değiştirme ve bunların hakikati böyle değil, böyle yaşanmayabilir ve bunu da sen böyle yap diyor. Öyle mi? Peki. Şimdi bizim bu kurallara yani böyle onun bunun dediğine orada şöyle yapılıyor, burada şöyle yapılıyor demek ki böyle filan gibi algılara inanan bir tarafımız olduğu sürece bizi ne yönetecek? Bunlar yönetecek. Peki bizim gerçekten yani hakikatimiz, gerçekten bizim neşe, sevinç, muhabbet ve hiç de bu kurallara bağlı olmayan bir durumumuz var ki var. Bu bizi o zaman sonsuz varlığımız olan hakikatimizle ilişkiye getirebilir mi? Getirir. Buradaki göreceli varlığımızı aslında o gerçek olan, hiç bu kurallarla yönetilmeyen, yönetilmeye ihtiyacı olmayan bir durumu bizi dönüştürebilir mi? Dönüştürebilir. Yani paranın neşesi ve hissi dediğimiz zaman, şimdi buradaki, mesela burada edindiğimiz göreceli bir benliğimiz var. Peki bu göreceli benlik sıkıntı yaratıyor mu? Yaratıyor. Sıkıntı yaratması bir neden? Yani ben bu boyutta, beşeri boyutta bir vücut almışım. Niye sıkılıyorum? Peki ama buraya gelmişim, niye istiyorum yani? O zaman gelmeseydim ben buraya. Yani madem isteyecektim ama buraya gelmişim, buraya doğmuşum.
Yani onun bunun dediğine aldanmış olabilir miyiz? Yani bu doğru, bu yanlış, bu böyle bir şey. Yani burada gördüğümüz, doğduğumuz alandan bizim frontal lobumuza yüklenen, sen şusun, sen busun, böyle yapmalısın, öyle olmalısın, bu günah, öbürü rezalet gibi şeylere. Yani neye aldandık? Yargılara aldandık. Yani birileri bir şey yaşadı ve orada bir yargı yaptı ve biz de o yargıyla hareket ettik. Peki bu yargıdan kurtulabilmek için ilk önce bütün bu alanın, yani bu içine doğduğumuz alanın bir düşünce okyanusu olduğunu fark etmek mümkün mü? Mümkün. Yani ben şimdi burada ne yapacaktım gibi bir soru sorduk ve bu düşünce okyanusunda iken biz İlk önce bu düşünce okyanusundan çıkabilmemiz için Hazreti Muhammed'in bize önerdiği şey ne? Allah'a istinad et diyor. Şimdi Allah ismi de çok enteresan. Bir yerde yasakladığını öbür yerde mübah kılıyor. Bir yerde hayır diyor, öbür tarafta zuhur ettiriyor. Peki böyle bir şeye neden Hazreti Muhammed bize tavsiye etsin? Kafamız daha çok karışsın diye. Neden birlettiriyor bize? Birlendiği vakit bir şey ne oluyor? Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Biri bana küfretti. Tamam mı? Dedi ki sen aşağılık bilmem nenin tekisin dedi. Tamam mı? Eskiden olsa bana bu neyse şimdi neyse. Şimdi bana bende hiçbir bilinç falan yok. Bana böyle bir şey söyledi diye çok fena halde üzülür müyüm? Üzülürüm, içerlerim. 1, beğenilmiyorum. 2, istenmiyorum. 3, beni kötü gördü. 4, günahkarım. 5, rezalet bir şeyim. 6, değersizim. 7, benden bir halt olmaz zaten. Zaten o da söyledi. Bunlar var mı bende o sırada? Zaten ben ne yapabildim ki? Ne yapabildim yani işte? Hiç. İşte yaptığım bu. Herkes yapıyor, sen yapamıyorsun. Ben acılar kadınıyım, ben acılar erkeğiyim. Zaten felek vurdu bana. Bir de sen vur arkadaşım. Peki bu hissin. Şimdi ben birdenbire karar verdim o zaman. Şimdi bunu yedim bir kere. Golü yedim mi? Yedim. Fakat bir yerden de bana bir ilim geldi. Hepsi Allah yani. Şimdi bu nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Peki ben bu durumu olduğu gibi, bu yemişlik durumunu, eziklik durumunu, mahvolmuş ve bitmişlik hissini, bak yargıda durmayacağım diye bir karar verdim inşallah. Bir yolculuk yapacağım çünkü Allah diyorum bu. Ama nasıl Allah bu? Nasıl yapacağım ben burayı? Hissimde duracağım. Hissim o ayvayı yedi. Tamam? Yani zihnimle söylüyorum ama hissimde o yok. Şimdi eğer zihninle vazgeçtin, birlemeye niyet ettin, hissinde daha birleme yoksa o işin neşesi yok. Yani bütün mesela sloganlar işte ben işte ihtişamlıyım, neşeliyim, bilmem neyim. Tamam. Hissin nerede? Hissin yok. Hissin yoksa o zuhur etmiyor. Peki benim hissim nasıl olacak? Tam da o rezalet dediği noktada enerji alanı olarak gönlümde ben nasıl Allah'a istinad edebilirim? Yani bir şey Allah dediğim anda bu Allah'tan yani bu negatif, bu beni aşağılanması, buna fena makamları denir ama bunu çok da güzel anlatmışlar. Şimdi illa da bir mürşitle bir şeyle yürümek gerekmiyor bunun için, deneyimlenmesi için. Eyvallah dediğim zaman bu duruma aşağılık, işe yaramaz, boktan, felaket bir şey. Hissi, buna sabır ettiğiniz zaman, şöyle bir bakayım 90 saniye gerekiyor bunun için. Yani bir süre gerekiyor. Tam da o durumda kaldınız. Yani o rezalet, dünyanın başınıza yıkıldığı, hiçbir işe yaramayan felaket,
olmayan ama bir süre hiç başka bir düşünce sokmadan bu hissin içinde kaldığınız zaman ne görüyorsunuz? Değiştiğini görüyorsunuz. His kalmıyor. Şimdi ben çok fenaydım, en kötüydüm, en rezalettim. Benden daha aşağılık bir şey yoktu ve bunu da duydum zaten. Buna da iman ettim. Her türlü o durumdayım. Hissimde kaldım. Hiçbir şey düşünmeden. Ve şunu görüyorum o zaman, değişiyor. O histe duramıyorum. Duramıyorum. Yani eğer düşüncem bunu stabil tutmuyorsa, hissime bırakıyor. En kötü his, en kötü hissettiğiniz ne varsa, nereye kadar gittiyse, hissin orada durmadığını görüyorum. Yani düşüncem yargısız bir alandaysa, hissim en kötü şeyi bana hissettiriyorsa, gerçekten o histe olduğu gibi duruyorsam his durmuyor. Ve kendisini bir frekansa bırakıyor ve bitiriyor. Bu işte Allah kendi kendine bunu yapıyor. Şimdi diyelim ki sen bana küfrettin, tamam mı? Ve biri bana küfretti veya sana küfretti. Sen de dedin ki Rengin dedi ki bunu böyle yapma. Ama iyi hissetmiyorum. Sadece hissime bakıyorum şimdi. O kadar. İyi hissetmiyorum. İyi hissetmiyorum. Hissime bakıyorum. Sen bana bunu yaptın, o bana bunu yaptı. Yaptı, oldu. Hissime bakıyorum. Çünkü dikkatini verdiğin şeyde kaldığın zaman his durmuyor. Durmuyor ve flexible ve fark ediyorsun ki his eğer senin yargısız bir alandaysan, Ahmet Mehmet Süreyya'dan geçtiysen, yani biri yaptı o yaptı değil. Benim hissim bu. Oraya dikkatini verdiysen his durmuyor. His kendisini değiştiriyor. Kendi kendine dağılıyor. İşte zaten yani Allah sıfatlarının zıtlığından var olup kendisini bitirmesi bundan dolayı ve hislerin önemi bundan dolayı. Ama sadece yargı alanında duruyorsan yani o zaman da başka kurallar var. Bu da bir tanesiydi. Ve seni özgürleştiren bir şey bu. Bütün zaman denilen şey bundan ibaret, bundan var. Yani çünkü ve senin yalancı benliğin bir şey zannetmiş oraya. Seni cennetül efale sokuyor. His olmadan olmuyor. Fakat ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu gönlün hissi olduğu kadar buranın hissi diye bir şey var. Evet, şimdi oraya geçeceğiz. Aklın hissi var. Ve bu aklın hissi, yani beynin hissi, beynin bir takım şeyleri, yani gönlün aklı, beynin aşkı olsun. Evet, buna döndürülebilen bir sistem var burada çünkü. Bu sistemi yani kendimizde çalışması için bütün hepsi ve gerçekten öyle bu sistemin çalışması için işte. Yani para denilen şey hakkında o kadar çok yargımız var ki Hazreti Muhammed'in parası mı vardı? Tabii. Gani ismi var onda. Çok kolay, bunu ben Facebook'ta yazdım. Çok kolay elde edebileceğin şeyin peşinde koşar mısın? Yani şu su gibi önündeyse koşmazsın ki. O zaten seninle beraber. Zaten çok kolay, yani Emir Sultan'da bile demiştik yani şunu sen Safire bilmem neye çevirebiliyorsan ben para kazanayım. Ay bu para benim derdim der misin? Demezsin. Demezsin. Ama para gibi diğer şeyler de öyle. Hepsi. Sen enerji varlığı olduğunu fark ettiğin zaman, neşeliysen,
neşeyle, içinden neşeyle. Sen keyiflisin, rahatsın. O zaman sana çok, yani enerjiyi düşünün, akışı var, akıyor. Ama sen diyorsun ki hayır, bu çok kötü bir şey. Yani bu olmaz. Yani para günah bir kere, yani öyle fazla para. Ama o kaydımız var. Kafan kabul etmiyor, beynin. Ve bu gerçekten, bunun ben kendimden biliyorum, hissinle tamamlanıyor. Gayret gerekiyor ama sonradan o gayreti de bırakmak gerekiyor, doğru. Ama o bilince geldiğin için. O bilince geldiğin zaman kolaymış diyorsun. Niye ben şimdi bu kadar zorladım? Zorladım. Zor zannettim. Zoru sevdim. Veya daha ne kadar zor olabilir diye bir deneyimim var orada belki de. Yani her türlü olabilir, bilmiyorum yani. Tabii yani ben hadi hodri meydan, ben bu dünyaya bir meydan okuyayım da var yani. Ne kadar zor olabilir bakalım gibi. Ama yani parayla ilgili o kadar çok kafamızda. Ben mesela çok basit şeylerden anlıyorum. Kimin ne kadar yargısı var bununla ilgili. Çok basit. Yani mesela geçen gün iki arkadaş böyle bir baktım, hop yargıladılar, attılar çöpe, gitti. Çünkü yani bu tam yani şey bilinci, yani onu şahsına bir şey demeyeyim, herkes de var bu. Musevi Yahudi bilinci. Muhammedi bir şey değil yani. Çünkü Muhammedi olan hepsi neşeli ve kolay. Yani öyle. Muhammedi böyle bir şey. Ama orada mesela bu günah. Bu olmaz. Maksat para değil. Maksat bolluğun rahatlığı ve neşesi. Sen bolluğun rahatlığı ve neşesindeysen para gelir gelmez, o gelir gelmez, bu gelir gelmez. O bolluk ve rahat ve neşe önemli sende olabilir. Yani birileri sana veriyor olabilir, yapıyor olabilir, oradan geliyor olabilir. Olabilir, hepsi olabilir. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Zihnimizdeki bir kalıbı değiştirmek, bir düşünceyi değiştirmek vallahi atomdan daha zor, doğru, parçalamaktan zor, doğru. Bir kalıpla hareket etmemek. Yani değiştirmek ilk önce ondan hareket etmemekle başlıyor bir kere. İlk önce bir görmek, ondan sonra ben böyle hareket etmiyorum. Değişim başlıyor. Yani öyle, yapacak bir şey yok. Gerçekten bugün şeye baktım, Krishnamurti'ye baktım. Çok da zor gelirdi evvelden bana. Şimdi gerçekten çok hoş ve kolay geldi. Baktım, şöyle bir baktım. 10 binlerce yıldır kurulmuş düşünce kalıpları kolektif bilinçte. Ve biz bunların kölesiyiz. Ve Hz. Muhammed'in köle azat edin demesi, bir insanı özüne kavuşturun, aşkına kavuşturun, muhabbetine kavuşturun, sonsuz varlığını görsün ve bir köle azat edin diyor Hz. Muhammed. Yani burada gördüğü hiçbir düşünce kalıbıyla hareket etmesin. Allah sistemi aşağıların en aşağısı, esveli safiliğine kadar getirmiş insanları. Esveli safilin hayvandan aşağı demek. Yani hayvan neslinin normalde yapmayacağı şeyin polaritesine kadar gitmek demek. Bu nefs alanında. Bak, Adem'i yarattık, esveli safiliğine attık diyor. Vettini ve zeytunu ve turu sinini işte vel beledil emin diyor ve ahseni takvim. Ahseni takvim üzeresiniz. Ama burada, bu vücutta esveli safiliğindesiniz. Yani hayvandan çok aşağı bir durumdasınız. Çünkü hayvan ihtiyacı olduğu zaman yiyor. Hayvan hastalandığı zaman yemek yemiyor. Ben gördüm hayvanları. Hiçbir şey yemiyor. Hayvan öldürmüyor.
Acıkınca lazımsa alıyor, öldürüyor. Yoksa hiç. Bütün vahşi herkes beraber yaşıyor uyum içinde. Hayvanın yaptığı bir sürü olumlu güzel şey var. İnsan aşağıların en aşağısında olan bir durumu olduğu için çok daha aşağı şeyler yapıyor. Ama bu çok daha en dibi, yani siccin denilen veya en aşağı, yani işte gerçekten eğer bir şeyden bahsediliyorsa bu var, vampirler, işte bir sürü cin, bir sürü varlıklar. Bu durumdan tekrar ademiyetine dönebilir mi burada? Evet, döner. Ama bütün bu zıtlıkları indinde kabul eder. Hayvandan aşağı bir varlık olabildiğini görür. Yani nereye kadar gidiyor diyoruz challenge? Oraya kadar gidiyor. Ve burada hissi tamam olur. Evet, böyle bir durumum var der. Yargıyla değil, günah diye değil. Kendi nefsin oluşumu olarak. O zaman gönlünde tamam, artık daha fazla aşağıyı merak etmiyorum dediği, bu deneyim bana lazım değil artık dediği noktada ademiyetini bu vücutta zuhur ettirebilir mi? Ettirebilir. Çünkü o derece alt boyutlara gidebiliyor ki insan. Orada işte 2 sarmallı DNA kullanacak halde ve muazzam kapalı. Muazzam kapalı, yani karanlığın da beterinde bir yere sıkıştırıyor kendini. Peki bu bitebilir mi? Biter. Tamam mı? Mesela ben soruyorum, para kötüdür fikri tamam mı? Bak, çok samimi oldun. Ben kendimde bir bileti alıyordum, piyango bileti. İçimden şunu dediğimi duydum. Sakın ha. Ulan bilet alıyorsun, bir de yalana bak. Ay, param olsa diye düşüncem var. Hissin sakın diyor yani. Hissin sakın ha diyorsa mümkün değil. Ama düşüncen ve hissin aynı anda bir şey söylüyorsa anında zuhur ediyor zaten. O yüzden kendinize sorun. Burası tamam mı? Yeterince fakir, yani parasızlık çektiniz mi? Yeterince bitti mi orası? Daha mı istiyorsunuz? Bu deneyimden ne kadar istiyorsunuz? Çünkü şöyle de bir şey var bu deneyimin. Bana kolaylıkla gelir de var. Ben sıfırı tükettiğim zaman da bana kolaysa yine gelir. Bana kolay ve neşeli olması lazım 2 polaritenin de. O zaman yani zihnimde hayır veya yargı yok. Bana çok keyifle, hepsi güzel gelsin. Ben keyif almak istiyorum artık. İstiyor musun, istemiyor musun? Yok, bilmiyorum. Hiç bana kim dediyse şu anda yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çünkü neden? Zahiren söylemeniz gerekli değil. Hayır. Bu zaten sizin içinizden. Ben bilmem. Çok kolay söylüyoruz çünkü. Ama gönlünüz zaten zihninizle birleşti. Tamam, burası tamam oldu diyorsam içimden, yani o zaman bu tecrübe benim için bitmiştir ve benim bir daha o konuda sıkıntı çekmem gerekmez. Gerekmez. Bunu efendim de söylemişti. Yani gerçekten maddi alanda neşe doğmuşsa içinize, bu 2 polaritede sizde olsa bir anda kendinizi imtihana sokabilirsiniz. Neşe olur. O zaman bir daha bu imtihan gerekir mi size? Siz sokuyorsunuz kendinizi. Gerekmez. Ama şu anda lazımsa kolay gelsin. Biraz daha dibe batarsınız bunu deneyimlemek için. Ama gerek yoksa yok yani. Artık istemiyorum. Yani artık bunu istiyorum yani. Tamam. Yani şurada beyniniz çok önemli. Ben bugün böyle bununla ilgili bir şey söyledim. Eliniz
Her şey manyetik alan. Değil mi? Demek ki manyetik alan bir çekim alanı var. Elinizi şuranıza koyduğunuz vakit sizin kanınız, kanda da çekim alanı var. Sadece buraya koymanız, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeden biraz sonra burayı dengeleyecektir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü niye? Manyetik alanı var ve eliniz buraya koyduğu zaman söylenilen şey, komut, burayı dengele. Burayı düzelt. Ama fazla bastırmanıza gerek yok. Sadece değmeniz yeterli. Bu bunu yapacaktır. Çünkü beyniniz çok önemli ve beynin dengeli olması çok mühim. Yani Allah ismi bizi cennete ve cehenneme sokar. Yani cennet ve cehennem, iki polarite, iki ekstrem, bizim bu varlığımızı oradan oraya koyduğumuz iki tane fenomen durum var. Şimdi Yunus'un dediği bana seni gerek seni dediği şey, bunların ötesi lazım bana diyor yani. Bunlarla hareket etmeyeyim. Beyninizi gerçekten dengeli olmasını, Allah denge değil yani. Sonsuz bu tarafa, sonsuz bu tarafa atar sizi ve gönlünüz açılır ve burada dengeyi bulana kadar işte o hakkın gerçek özünüzde fark ettiğiniz zaman o onu dengeler. Ama bu kap bu. Dengelenmesi için beyninizin, çünkü bu vücuda hükümleri veren burası, bunu kaba öğretiyorum gibi düşünün. Yani Allah'a kavuşacağım veya sonsuz bir şeye kavuşacağım diye değil. Ama bu kaba doğru durmayı öğretiyorum gibi düşünün. Ve o zaman şöyle elinizi koyduğunuz zaman, hatta sıkılınca böyle yaparsınız ya. Çünkü elinizdeki manyetik alan buradaki kanı buraya doğru çeker. Yani böyle buraya doğru çeker ve o onu dengelemeye başlar. Ama bunun bir giysi, bir kap olduğunu unutmamak lazım. Yani buradaki sıkıntı şöyle, bunu gerçekten şeyden de duydum ve çok da hoşuma gitti. Kur'an-ı Kerim diyor, Allah ismiyle bütün polariteleri öğretir ve bitirir. Bu çok güzel bir şey. Çok ferahlatıcı bir şey. Yani hiçbir şeye sizin yani bir yerde bu bir şey söyler, bir yerde tam tersini söyler ve bu alanın nasıl hareket ettiğini görmek isteyene gösterir. Evet. Bu meyanda bunları biraz konuşmuş olduk. Yani parayla ilgili bir sürü şey söylüyorlar. Hissinin tamam olması gerekiyor sizde. Neşe hissinin. Rahatlık ve neşe. Rahatlık ve neşe varsa her şey size akmaya başlar. Rahatlık ve neşe yoksa peşinden koştuğunuz şey sizden kaçar gider. Okey? Şimdi bu Necm suresinden bahsediyorduk. Necm suresinden. Necm neydi? Yıldız. Yıldızlar neydi? Yani yıldız neydi? Gökyüzü neydi? İdraklar. Sema denilen şey semi, yani idraklar. Ve Necm suresinde önemli olan neydi? Sümmedena fethedalli Kabe Kavseyn evedna. Peki burada ne diyor aslında? Tasavvufu anlatıyor. Tasavvufun hangi bölümünü anlatıyor? Her fiilin faili Allah, her sıfatta mevcut olan, her vücutta mevcut olan. La ilahe illallah. Ondan sonra Cemül Cem, Hazretül Cem, Ahadiyetül Ayn. Ahadiyetül Cem. Ahadiyetül Ayn başka bir şey. Ne demek bunlar yani? Tamam, bütün bir yaşam. Ama burada anladığımız neydi yani? Neden bize bu lazım? Neden Allah'a bakmak lazım? Yani burada bununla ilgili konuşmuştuk. Neden? Olup bitenden etkilenmemek için.
için ve özgür Doğru. olabilmek için Allah ismi şart. Yoksa diğer türlü mümkün olmuyor. Tamam. Olup bitenden etkilenmemek için doğru. İkincisi Allah ismi şart, doğru. Neden? Kayıtlardan özgürleşmek için. Kayıtlardan, onu söyledi. Başka bir sebebi daha var. Yani o Ferdiyete doğru gidiyorsun. Ferdiyet için. Ferdiyet için ama başka bir sebebi daha var. Yaratım için. Efendim? Yaratım için. Sonra. Başka bir sebebi daha var. Neden Allah ismi? Neden Allah ismi? Gönül için. Efendim? Gönül sahibi. Gönül sahibi olmak için. Doğru. Peki gönül sahibi olana ne diyordu burada? Bir isimle, Fuat. Demek ki Fuat'la Hazreti Muhammed basiretle gördü diyordu. Fuat ismiyle. Tamam. Yani peki Fuat ismi bize niye lazım? Gönülden beyne doğru, yani buraya doğru gelmek için. Buradaki bağlantıyı kurman bu dünyaya da. Şahit ol. Ama bir şey daha var. Buradaki bu vücudumuz neden oluşmuş? Etten, kemikten. Esmalardan oluşmuş. Allah sisteminden oluşmuş. Yani, peki Allah sisteminden oluşmuşsa bu vücut, Allah sistemi ise yaratıp yok ediyorsa, nötrlüyor. Bu vücut nötrlüyor, evet. O zaman hiçlik denilen şey, yokluk denilen şey bizim zaten natürel mevcudiyetimiz öyle. Yani bu sistemin naturası o. Kendisi böyle. Yani bu türlü var olup dönüyor. Yani Allah esmalarını bildiğin vakit neyi bilmiş oluyorsun? Ha? Rabbini. Rabbini bildiğin vakit, yani hangi isimle, neden bu dünyada şu formatı aldığını fark ettiğin zaman, peki o zaman Allah sistemini gördün ve Allah sistemini yaratıp yok edip veyahut da bir frekansa dönüştürdüğünü gördün. İkincisi, bu sistemin de Allah sisteminden olduğunu gördün, şahit oldun ve bir şeye daha şahit oldun, özüne. Özün sonsuz ve o zaman özün bu sisteme den etkilenen mi, etki eden mi? Etki eden olur. İkisi de var. İkisi de. Ya önceden Ama buna bu maruz Ahmet kalıyordu oluyor sadece. Ama etkilenir aynı zamanda, etki de eder. Çünkü Yani dışında orada da değilsin. münezzeh olması söz konusu değil yani. Hem Rahman hem Rahim. Bu beden sonuçta yine Etkilenir. devam ediyor her şeyden. Ama özün etkilemeye devam ediyor. Yani ikisi de sende Her şey mevcut. geliyor her zaman. Evet. Aynı Bir zamanda. şey yok çünkü. Evet. Ve bu beden o zaman bu bedene etki, yani Turan Efendi'nin şunu hatırlıyorum. Fethet vücut kalesini diyor. Şimdi bu vücut kalesi sen özünü gönülle fark ettin, sistemi Allah'la fark ettin ve okumaya başladın. Fakat vücut kalesini de beyninle fethetmeye başladın. Okey? Ve ferdiyetin zuhur etti. Yani bu sistemde bir isim aldın ve bu ismi nasıl yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl bir form aldığında ne yapıyorsun? Hatta mesela şey diyor, yüksek benliğin. Yüksek benliğin var mı? Var. Higher self denilen şey var. Yüksek bir benlik oluşturdun mu? Oluşturuyorsun. Var ama yani bir de yaratımda olan var. Yani Zaten var aslında olan bütün herkeste var sistemler. ama. Rabbinle rububiyeti yaşıyor musun? Ve bütün bu alemde yani daha ne olabilir? Mümkünler. Yani Adem nedir? Mümkünler alemi. Sonsuz olasılıklar. Ama sen 2-3 tane olasılığa takılmışsın. Yo, öyle olmaya da bilir. Başka nasıl olabilir? Şimdi Genco'ya gittiğimizde biz bu şarkıyı yaparken Hasan çok şaşırdı. Çünkü o saniye oldu, değil mi? O saniye başka bir şey oldu. Ondan sonra oldu. Bu kadar hızlı olabiliyor mu? Oluyormuş meğersem. Evet. Bu daha önce hani teoriyle görülecek bir şey değil ama yaşandı.
Değil mi? Çok ender olduğunu diyor. Şimdi hep göreceğiz bunu biz. Çok sık sık. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Mucize sizsiniz. Yani şimdi her şeye mucize diyoruz. Şuraya bakar mısın? Konuşuyorsun, gülüyorsun, yürüyorsun. Muhammed Nurul Arabi'ye demişler ki bir mucize göster. O da demiş ki yürüyorum bak. Ama biz farkında değiliz. Yani nasıl güzel bir şey olduğunu, nasıl zevkli, nasıl eğlenceli, nasıl sevinçli, nasıl neşeli. Kafamız bir cehennemlere takılmış. Sormayın gitsin. Yani gerçekten kabir, düşünce kabrinden başka bir kabir tanımıyorum ben. Ama oraya bıraktığımız zaman da neler yapabiliriz bakalım şimdi gibi çok zevkli bir şey var. Değil mi? Yapacağız. Ben size bir tek şey belki de hani söyleyebilmişimdir. Düşünce maddedir. Şu anda insanların var olanı düşünebiliriz bir de. Varlık alanı Allah'tır. Var olmayan bir şey düşünemeyiz. Demek ki birileri uçuyor bu türlü, vücut alıp uçuyorlar. Biz böyle aptal aptal oturuyoruz burada. Demek ki o günleri de göreceğiz. Yani ben şu anda yani uçan arabayla gitmek isteğime bir tık yani vücutla uçalım. Bunu yapan var muhakkak. Ama kaç derece bir enerji gerekiyor? Düşünce alanını bıraktığınız anda zaten oradasınız. Mesafe yok. Bunu ben biliyorum. Yani ben birine düşündüğüm anda ben onunlayım. O benimle veya değil, hisseder, hissetmez. O başka. Ama ben onunlayım. Çünkü gönlüm bunu gösteriyor. Yani ben oradayım. Yapacak bir şey yok. Ama bu maddenin uçması hakkında bakarız. Yani nasıl olacak? Biz zaten uçuyoruz. Yalnız şunu lütfen hemen ilave edeyim. Ne olacaksa zevkli olsun, kolay olsun, muhabbetli, sevinçli ve neşeli olsun. Başka bir zorlama olmasın. Çünkü bizim zihnimiz habire gidiyor. Hadi bunu da yapar mıyız falan. Böyle bir şey. Bize uçurmayan şey zaten bu düşünce kalıplarımız. Neyse Allah kolaylık versin bize. Yar ve yardımcımız olsun. Demek ki böyle Allah sonsuz okyanusunda böyle bir olasılık var. Bütün olasılıklar bize neşe, sevinç ve kolaylıkla gelsin. Ve neden olmasın diye bir laf söyleyelim. Böyle o olmaz, bu olmaz değil. Tamam. Herkese öpüyorum. Cumanız Cem ve bütün zevkleriniz tamam olsun.